Merhaba, ben Büşra. Ben Rimal. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Gördüğünüz gibi balkonda oturuyoruz. Bütün gün yağmur yağdı ama şu an güneş çıktı. O yüzden dedik balkonda oturalım. Evet. Peki neden buradayız? Buradayız çünkü bir şeyler izleyeceğiz. Ne izleyeceğiz? Ne bir şey? Hindistan'la ilgili çekilmiş birçok YouTube videosu var. Veya medyada dolaşan bir sürü bilgi var. Bunları ben zaten izliyor ve biliyordum. Fakat Vimal bizim açımızdan ya da bizim medyamızda Hindistan'la ilgili ne gibi gerçekler anlatılıyor bunlar açıkçası bilmiyor. Ve yakın bir zamanda bir videoyla karşılaşmıştım. Dedim ki bunu Vimal'e izletireyim bakalım nasıl tepki verecek, ne yorumlar yapacak, hangi kısımlarına katılacak, hangi kısımlarına katılmayacak. Sizlerle birlikte izleyip bunları paylaşmak istedim. Hazır mısın? Olur. Okey. Tamam. Şimdi bir video var. Onu açıyorum. Sen istediğin zaman durdurabilirsin. İstediğin şeyi söyleyebilirsin. Özgürsün. Tamam mı? Özgür müyüm ben? Evet. Tamam. Olur. Anlaştık. Hadi başlatıyorum. Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Hindistan, kültürlerin, dillerin, dinlerin, renklerin, telaşın, dinmeyen korna sesleriyle beraber gürültünün ülkesi. Dışarıdan bakıldığında sanki... Bir dakika. Hindistan'da her yer böyle kalabalık değil. Sadece büyük şehirlerde ve iş saatlerinde. Ayrıca bu kadar kalabalıklar olmasına rağmen insanlar işlerine vaktinde gidiyor. İşlerini vaktinde yapıyor. Yani bir yere yetişemek bir şey yok. Yani yetişiyor herkes normal. Ona göre planlayıp trene binip işlerine gidiyorlar. Evet. Yani sen orada yaşadın biliyorsun değil mi? Evet. Ben trenlere de çok bindim. Yani gerçekten kalabalık hangi saatte olacak onu zaten planlıyorsun, ona göre çıkıyorsun. Tabii ki bazen beklemesi çok. 2-3 tren geçtikten sonra siz trene binebiliyorsunuz mesela iş saatlerinde. Ama onun dışında herkes işine gider, işini yapar, zamanını, vaktini ona göre ayırır. Ben trenlere tek başıma bile bindim. Hem güvenliydi hem de bu kadar dolu olmayan saatlerde bindim. Bu arada değişik bir şey söyleyeyim. Hindistan'da trenlerde bayanlar için özel kompartıman var. Hani böyle kalabalık saatlerde bayanlar çok fazla rahatsız olmasın. Dileyen kadınlar için ayrılmış özel kompartımanda gidiyor. Evet. Ya bu demek değildir ki kadınlar sadece oraya binebiliyor. Hayır. Kadınlar dilediğinde erkeklerle de aynı kabine binebiliyor. Fakat bu kadar kalabalıkken gerçekten insanlarla dip dibe olmak istemeyen kadınlar için düşünülmüş özel kadın kabinleri var. Onlara binebiliyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim. Hindistan'da tren sistemleri çok büyük, karmaşık ve özel. Hatta o kadar özel ki Harvard'daki profesörler sadece Hindistan'daki tren hatlarını nasıl çalıştıklarını incelemek için Hindistan'a geldiler. Yani o kadar karmaşık ve nasıl sorunsuz çalıştığını anlamak istediler. Bunu da sanırım sadece Hintliler yapabilirdi. Böyle bir sistemi. Yani Tamam, devam edelim. Bu arada videonun ismi Zıtlıklar Ülkesi Hindistan'a ait. Hindistan'a dair 27 inanılmaz gerçek, öyle bir şeydi değil mi? evet. Yani Hindistan'la ilgili 27 tane gerçek bilgiden bahsediyor. Videonun linkini de aşağıya bırakacağım. Tamam. Olur. bir yere vaktinde yetişemediği bir ülke. Güney Asya'da yer alan ve Hint okyanusuyla çevrili bu muhteşem ülkenin 6 sınır komşusu bulunuyor. Hatta jeolojik kanıtlar Hindistan ve Sri Lanka toprakları arasında sıralı olarak dizilen adacıkların asırlar önce Adem birbirine Köprüsü. bağlı olduğunu Bu köprünün adı Adem Köprüsü değil. Ne köprüsü? O Ram Setu. Batılı ülkeler buraya Adem Köprüsü ismi verdiler. Fakat gerçek ismi Ram Köprüsü. Bu bizim için çok önemli çünkü bu köprü Ram ve Hanuman tarafından Sita'yı kurtarmak için yapıldı. Ramayana değil mi? Evet, Ramayana. Ramayana Hindistan tarihindeki en büyük efsanelerden bir tanesi. Aslında efsane demek çok doğru değil. Tarihi olaylar yazılı şekilde. Eğer merak ederseniz bir gün sadece Ramayana hakkında konuşalım mı? Yani bütün hikayeyi anlatalım. Nasıl fikir? İsterseniz lütfen yorum edin. Aynen. Yorumlarınıza göre Ramayana, daha sonra belki diğer başka efsaneleri de anlatabiliriz. Efsane değil. Evet, tarih. Hint tarihine ait en önemli
olayları, yazılı olayları anlatacağız. Devam edelim. Başlıyorum. Başla. İki ülkenin de arasında bir kara bağlantısı olduğunu göstermekte. Burası 3.287.000 kilometrekarelik yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 7. ülkesi. Ayrıca dünyanın en büyük 10 mega kentinden ikisi Hindistan'da bulunmakta. Ülke o kadar büyük ki yaklaşık 1. Aslında bir dünya haritası daha var ve biraz daha da gerçekçi. Ona göre Hindistan çok daha büyük. Normal bir bildiğiniz haritadaki gibi değil. Zaten şuraya bir yere resmini koyarız değil mi? Tamam. Tamam. Devam. 4 milyarlık nüfusuyla tüm dünya nüfusunun neredeyse 1/5'ine sahip. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlara göre Hindistan'ın 2027 yılında Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olması beklenmekte. Günde Doğru. ortalama 73.787 bebek doğuyor. Ortalama insan ömrü ise 69.7 yıl. Hindistan'ın öylesine çeşitli ve karmaşık Tamam. olmak gerekirse bazen Hint halkı bile farklı eyaletlere giderken bir çevirmene ihtiyaç duyabiliyor. 2018 yılında yayınlanan bir Aslında bu doğru. Ben de tecrübe ettim. Şimdi birazcık Hintçe öğrendiğim için kendimi Hintlilerle anlaşabiliyor gibi görüyorum. Ama seyahat ettiğim zaman başka bir eyalete, mesela Bangalore'a gittim. Hı hı. Dedim Hintçe konuşayım, hani biraz şey olur böyle, iyi olur, insanların hoşuna gider ve Hintçe anlamadılar, biliyor musun? Evet, evet. Eğer seyahat ederseniz yeni bir kültür, yeni bir dil, farklı yemekler, insanlar bile farklı gözüküyor. Yani gerçekten kendi ülkenizde turist gibi olabiliyorsunuz. Evet. Hatta hani güneş varmış burada, çok güzel. Hatta hani mesela bizde de Sultanahmet taraflarında falan, yani bazen turistler geldiğinde hani onları kandıranlar falan olabiliyor ya. Hindistan'da bu Hintlilerin kendisinin başına geliyor. Yani kendi ülkendesin fakat başka bir yere gittiğinde turist konumunda bu insanların şeyine maruz kalabiliyorsun. Seni kandırmasına. Tamam. Tamam mı? Tamam yani. Ama gerçekten çok ilginç. Devam edelim. Bir rapora göre toplamda 19.500'den fazla dil ve lehçeyle burası 19.500'den fazla dil var Evet. diyor. Doğru. Hatta Hatta daha bile çok. ama nasıl ya? Öyle. edilen bir dili yok. İngilizce ve Hintçe başta olmak üzere resmi dil olarak tanınan 23 dil var. Bir zamanlar İngiliz sömürgesi olan her ülke gibi Maalesef. İngilizler Hindistan'da da derin izler bırakmış. Trafiğin soldan akması gibi. Anayasaya göre Yargıtay ve yüksek mahkemelerin resmi dili İngilizce. Sadece yerel mahkemelerde resmi bir izinle Hintçenin de kullanılmasına izin verilmiş. Parantezde çoğu zaman bu iki dil Evet, birbirine doğru. karıştırılarak konuşulmakta. Mesela cümleye İngilizce başlayan bir Hintli cümlenin sonunu Hintçe bitirebiliyor. Durum Tonkara. böyle olunca İngilizce ve Hintçeden türeyen İngilizce adı verilen yeni bir dil ortaya çıktı. Ne? İngilizce. tersine O ne demek? kelimelere English. İngilizce kelimeler eklenmiş. İngilizce, Evet. Hintçe karışık. İngilizce kelimeler anlam Tamam. Doğru mu bu? Yani şöyle söyleyeyim. Sokakta konuşulan şaka gibi bir şey bu. Yani resmi olarak İngilizce diye bir şey yok tabii ki. Evet, official yok. Resmi. Evet, resmi yok. Ha. olarak dönüşüp yeni bir anlam kazanmış durumda. İngilizce ilk kez 2018 yılında İngiltere'de bulunan Portsmouth Üniversitesi'nde müfredata girdi. 2012 üniversitede yılında ise öğretiyorlar. Hindistan'a gidecek İngiliz diplomatlara Bu ne? İngilizce dersi verilmeye başlanmıştı. Hindistan dünya Belki küçük bir örnek vardı. Ona genel bir şeymiş gibi anlatmış. Belki de insanlar Hindistan'a gelecektir. Gelmeden önce belki birkaç yerel söylem öğrenmek istemişlerdi. Yani resmi olarak müfredatta böyle bir dille öğretilmiyor okullarda. Değil mi? Hı, evet. Tamam. Başlıyorum. Başla. dünyadaki bütün büyük dinlere ev sahipliği yapmakta. Sihizm, Budizm, Şamanizm ve daha adı bilinmeyen birçok din bu ülkede doğdu. Nüfusun %79.8'i Aslında Hindistan'da her Hindu, dinden insan var. %14.2'si Müslüman, Cüvla var. %2.3'ü Hristiyan, Yahudiler. %1.7'si geri kalanını ise diğer gruplar oluşturmaktadır. Burası Varanasi. Dünyanın en popüler 3. dini olan Hinduizmin en ilginç ritüelleri burada yapılıyor. Evet. Onlar bu şehre cennetin kapısı diyor. Dünyada insanların Cennetin kapısı yaşamaya doğru mu? değil, son nefeslerini vermeye gel.
Aslında bizde diğer kültürlerdeki gibi cennet cehennem kavramı yok. Biraz çok daha farklı bizde. O yüzden cennet kapısı dendiğini ben hiç duymadım. Tamam. Devam edelim mi? Tamam, olur. Yani tek şehir olarak kabul edilmekte. Varanasi'de insanların son nefesini vermesi kutsal bir şey. Bu yüzden şehir son nefesini bekleyen insanlarla dolu. Çünkü inanışlarına göre bu şehirde sonsuz bir huzura erişmenin tek adresi olan Ganj Nehri bulunuyor. Hindular vefat ettikten sonra toplam 7 kez reenkarne olarak farklı canlıların bedeninde hayat bulacaklarını düşünüyorlar. Bu döngüden kurtulup sonsuz bir huzura erişmenin tek yoluysa vefat ettikten sonra yakılıp küllerinin Ganj Nehri'ne bırakılması. Hinduizme göre Ganj Nehri yok edici tanrı olan Shiva'yı temsil etmekte ve bu sayede nehre atılan küllerin tanrı Shiva'ya kavuşarak sonsuz bir kurtuluşa, onların deyimiyle mokshaya yani nirvana'ya ulaşacağına inanılmakta. Bu ritüel için 300 kilo odun Aslında burası doğru. Ganj, Ganga, Ganj, biz Ganj diyoruz. evet. Gerçekten kutsal bir nehir. Ve Varanasi çok kutsal bir yer. Varanasi o kadar eski ki yaşına biz bile bilmiyoruz. Binlerce yıldır herkes için kutsal bir şehirdi. Oradaki enerji o kadar çok ve o kadar güçlü ki oraya gittiğiniz zaman karmalarınızdan bile Yani bu zamana kadar bütün yaşamınız boyunca ya da atalarınızdan gelen, geçmişten gelen ne kadar karmanız varsa aslında Varanasi'de oradaki o büyük enerjiden ve herkesin birlikte aynı amaç için aynı şekilde orada bulunmasından dolayı da ortaya çıkan ekstra enerjiyle bütün bu karmalarınızı temizleyebiliyorsunuz. evet öyle. Öyle. İşte bu yüzden insanlar son günlerini orada geçirmek istiyor. Böylece belki bir sonraki hayatında daha az karma ile gelirler. Böylece mokshaya daha yakın olurlar. Aslında bu da çok derin bir konu. Ve bizim de çok bilmediğimiz, araştırmadığımız bir konu. Belki eğer gene belki merak ederseniz yine yorumlarda yazın. Vimal enişteniz size açıklar. Tamam. Devam Başlayalım. edelim. kullanılıyor ve Hindistan şartlarına göre bu kadar fazla oduna sahip olabilmek maliyetli bir durum. Bu yüzden hayatının Bu son doğru. zamanlarında Varanasi'ye yerleşip odun parası toplamak için dilenen birçok insan bulunuyor. Ganj Nehri'nin cennete aktığına ve bu nehirde yıkanmanın onları tüm günahlardan arındırdığına inanıyorlar. Ama Cennete mi burası akıyor? Dünyanın en kirli nehri. Nedeniyse Hayır. Öncelikle bu nehir cennete akmıyor. Çünkü söylediğin gibi bizde öyle cennet, cehennem kavramı yok. Hatta günah kavramı da yok. O yüzden burada söylenenler gibi bu suya gireyim, bütün günahların silinsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey hiçbir yerde yok. Çünkü bu kendinle ilgili. Devam edelim. Başlıyorum. Başla. ülkede tarımsal ve endüstriyel atıklara ek olarak kanalizasyonların arıtılmadan buraya dökülmesi. Halksa nehrin suyunu içiyor, nehrin suyuyla yıkanıyor. Çünkü Hindulara göre Ganj'ı hiçbir şey hiçbir zaman kirletemez. Daima temiz. Böyle bir şey var mı? Var mı? Bunu sanırım herkes çok merak ediyor. Hintliler gerçekten buna inanıyor mu? Yani ne olursa olsun Ganj asla kirlenemez. Hayır. Evet. Şurası doğru. Gerçekten atıklar atıldı. Kanun kural olmadan her şey Ganj'a atıldı. Ama şimdi bu durum değişiyor. Yeni kanunlar var. Ganj'ı temizlemek için çok uğraşıyorlar. Umarım yakında çok daha iyi olur. Ama şu yanlış. Ganj nehri asla kirlenmez diye bir şey yok. Bunu kimse düşünmüyor. Evet nehir kutsal. Ama biz de insanız. Ne kir ne pis biliyoruz. Ayrıca Ganj o kadar büyük ki tabii ki bazı yerlere kirli, bazı yerler çok temiz. Hatta bazı resimler göstereceğim. İnanamazsınız bu Ganj'ıma. Yani belli kirli kısımları alıp Ganj nehri kirli diyemez. O zaman devam edelim. Küçük çocuklar, hamile kadınlar, yılan sokmasından vefat eden insanlar, din adamları sadular ritüel gerçekleştirilmeden direkt nehre atılıyor. Sadular, Hindular tarafından kutsal kabul edilen bir topluluk. Çok yoksul olan bu topluluk hayatları boyunca ibadet dışında başka bir şey yapmıyorlar. Çalışmıyorlar, para kazanmıyorlar. Doğru mu? Onlara yardım eden hayırseverler Yani Önce şeyi sorayım.
İlk söylediği şey doğru mu? Ben böyle bir şey duymadım. Öyle bir kural yok. Yapan varsa da belki de o kendi inanışıdır. Ama öyle genelde kural değil. Tamam. Peki ikinci sorum. Evet. Sadhu nedir? Yani ne zaman Hindistan'la ilgili bir şey izlesem hep bu sadhular gösteriliyor. Böyle beyaz. O beyaz şey ne? Kül mü? Evet. Külle kaplanmış, gerçekten hiçbir iş yapmayan, sadece oturan, ne bileyim, hep böyle şeyler gösteriliyor. Öncelikle bunlar Naga Sadhu. Ve bu şekilde yaşamaları bizim için bile şaşırtıcı. Şimdi önce bir sürü yoga çeşitleri var. Ve insanlar aslında yogayı, moksha'ya ulaşmak için kullanıyor. Ve her insan bu yolu farklı seçiyor. Ve Naga Sadhular bu şekilde yollarını seçmiş. Ve bu binlerce farklı yogadan sadece biri. ibadetleri bulunuyor. Mesela bir elini hiç indirmemek onlara göre bir ibadet. Yıllarca elini havada tutan saduların Nasıl? elleri kolları taşlaşarak bu şekilde kalmış. Doğru mu? Dünyanın en büyük festivali olan Kumbh Gaj Ama Başlıyorum. elini nasıl tutabilirsin o kadar? Yıllarca. Bir dakika. Tek tek söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam söyle. Bizi aydınlat. Genelde herkes belli bir hayatı yaşadıktan sonra bir derviş gibi yaşamak istiyorlar. Her şeyi bırakıp gidiyorlar. Yani dünyayla ilgili her şey değil mi? Evet ya. Materyal her şey. Evet. Ve böylece temizleyebildikleri kadar çok karma temizlemek, bir sonraki hayata hazırlanmak için karmalarını temizliyorlar. Belki de moksha'ya ulaşmak için bu yolu seçiyorlar. Bu çok saygıdeğer bir şey bizim kültürümüzde. Aynı sizdeki sufiler gibi. Ve bu insanlar genelde etrafta dolaşır ve sadece meditasyon yapar. Yani hayatlarını kazanma diye bir kaygıları yok. Çünkü umurlarında değil. Daha önemli bir şey için çalışıyorlar. O yüzden diğer insanlar bu sadhuları gördüğü zaman kendine şanslı hissediyor. Ve onlar için bir şeyler yapmak istiyor. Mesela yemek ikram etmek. Bir süre resim görebilirsiniz internette. Böyle sadhular bir deri, bir kemik kalmış. Meditasyon pozisyonunda. Vücutlarını bu şekilde terk ediyorlar. İşte moksha da bu zaten. Yani bizdeki Sufi kültürüne bayağı benziyor. Yani dünyadaki her şeyi, materyal her şeyi bırakıp basit ve ibadetle dolu bir hayat geçirip ona ulaşmak. Değil mi? Ve bu şekilde ölüm ve yaşam döngüsünü atlıyorlar. Çok ilginç. Gerçek tek hedef de bu zaten. Aynen. Devam edelim mi? Tamam. yakınlarında gerçekleştiriliyor. 3 yılda bir gerçekleştirilen ve Kumbh 55 gün süren milyonlarca insanın katıldığı bu devasa festival 2013 Ben de yılında gitmek sadece istiyorum. ilk Çok. 60 milyon, Çok kalabalık toplamda ama. ise 120 milyondan Öyle bir şey. fazla insan bu festivale katıldı. İnsanlar 120 milyon. 45 kilometreyi bulan festival alanında kamp kuruyorlar. Kutsal olarak kabul ettikleri ama aslında dünyanın en kirli nehirlerinde yıkanarak nehrin suyunu içerek tüm günahlardan arındıklarına inanıyorlar. Neden sürekli pis diyor? Evet, yani her dakikada pis olduğunu hatırlatmak zorunda değiliz. Bir de gerçekten dediğimiz gibi temiz yerleri var, pis yerleri var. İnsanlarda, yani her insan da aynı değil yani, tabii ki pis yere gidip yıkanmak istemez kimse. Evet. Evet. Doğru. Bu arada Hintliler bizden çok daha sık banyo yapıyor ve bizden çok daha sık duş alıyor. En az 2 kere. Sabah akşam. Sabah akşam evet. Bakıldığında adeta kar gibi gözüken bu manzara aslında endüstriyel atıkların oluşturduğu Bu toksik Yamuna köpükle dolu Nehri. kutsal olarak Yamuna. kabul edilen Yamuna Nehri. Bu çok eski bir haber. Kimyasal sızıntı vardı. Zaten bu Yamuna Nehri. Bir önceki şeyle alakası yok. Bu olay oldu, bitti. Şimdi bunu gösterip Hintliler burada banyo yapıyor, festival yapıyor diye genel bir şey yok. Bu sanırım şu an hepimizi derinden üzen müsilaj gibi bir şey. Değil mi? Evet, evet. Ya şu an Marmara Denizi bildiğiniz üzere müsilajla kaplı. Marmara Denizi'ni neredeyse kaybetmek üzere. Ve bu bizi çok üzüyor. Vimal'i de çok üzüyor, göstermiştim. Ama şimdi şöyle bir şey. Marmara Denizi'ndeki müsilajı gösterip Türkler Antalya'da denize giriyor, orada müsilaj var. Hani
aynı yer gibi gösterirseniz o zaman Türkiye'deki bütün denizler bu kadar kirli. Yine de Türkler buna aldırış etmeden denize giriyor gibi bir şey ifade ediyor. Evet. Yani zaten bu gibi videolarda beni de rahatsız eden ve eminim şu an Vimal de öyle düşünüyordur. Genelleme yapmak. Ve Google'da araştırıp bir köşede bir haberi, bir resmi alıp Hindistan şöyledir, böyledir demek. Aynısı bizim için yapılsa üzülürüz ne kadar. Sinirleniriz hatta. Şu an yabancının biri dese Marmara Denizi'nin kirli resimlerini görüp Türkiye çok kirli, Türkiye'nin denizleri çok kötü dese doğru olmaz. Çünkü tabii ki bizde de hatalar, yanlışlar veya kötü yerler var. Ama bu demek değildir ki bütün Türkiye'deki her şey o şekilde. Sanırım aynısı burada geçerli. Böyle bir kaza olmuş. Nehir kirlenmiş. Şu anda böyle değil mi orası? Temiz. Evet. Temizlediler. Yani festival orada yapılmıyor. Ya da insanlar burası kutsal, kirli değil demiyor. Olmuş, bitmiş kötü bir kaza. Böyle. Yani her yer aynı değil. Bu arada güneş gitti. İnşallah hava kararmadan bitiririz videoyu. Değil mi canım? Evet. Başlıyorum. Devam edelim. Kutsal Festival'in yapıldığı bir diğer nehir. Dünyanın en kirli havasına sahip olan şehirlere bakarsanız ilk 30 şehrin 21'i Hindistan'da bulunmakta. Zirvede ise Hindistan'ın bir şehri olan Gaziabad var. Dünyanın en kirli havasına sahip olan başkent ise Hindistan'ın başkenti olan Delhi. Yapılan araştırmalar başkentte bir gün geçirmenin Maalesef, 45 doğru sigara bu. içmeye eşdeğer olduğunu göstermekte. Hava Ay, çok kötü kalitesi ya. indeksine göre insanlar için güvenli sayılabilecek değer 1 ile 50 arasındayken Delhi'de 1010'a kadar çıkmakta. Hatta geçtiğimiz Kasım ayında hava kirliliği nedeniyle acil durum ilan edildi. Okullar kapatıldı, uçuşlar ertelendi ve insanlar maske kullanmaya başladı. Yaşanan hava kirliliği yüzünden her yıl 1,5 milyon insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Kötü ya. 1,4 milyon çocuksa zatüre, sıtma, ishal, yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Arvind Kumar adındaki bir doktor, 30 yıl önce akciğer kanseri olan hastaların %90'ının sigara içtiğini fakat bugün yıl boyunca ameliyat olan hastaların %50'sinin sigara içmediğini belirtti. Hintlilerin uyguladığı tuhaf Maalesef bu doğru. Rakamlar ne kadar doğru bilmiyorum ama hava kirliliği gerçek bir sorun. Sadece bu şehirde ama. Diğer şehirlerde böyle değil. Biz bile oraya gitmek istemiyoruz. Bu aslında çok üzücü. Bunun üzerinde çok çalışıyorlar. Yakında çok daha iyi olacak yemin ederim. Hava kirliliği gerçekten çok kötü. Başlıyorum. Başla canım. geleneklerden bazılarına bakarsak, kırsal bölgelerde kız çocukları bir köpekle evlendiriliyor. Bu geleneğin altında yatan düşünce, kızlar gerçekten evlenene kadar Bunu daha önce görmedin mi? koruyacağına inanmaları, görmedim. çocuğa iyi şans ve sağlık getireceği inancıyla erkek bebekleri yüksek bir Bu ne yerden ya? aşağı atıyorlar ve aşağıdaki insanlar bebeği tutuyor. Türkiye Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ben buna benzer bir şeyler daha önce gördüm. Eminim bizi izleyenler de görmüştür. Sen görmedin mi? Yok. Hiç görmedim. Hindistan'da yaşıyorsun. Hiç mi görmedin? Haksız mıyım? Ama internette herkes gösteriyor. İnternette uzaylı da gösteriyor nerede de. Doğru. Belki milyonda bir veya iki böyle bir şey olabilir. Ama böyle uygulama genelde yok. Hindistan'da evlilikler aslında bilime dayalı. Bu kültürde evlilik sadece iki insanın beraber olması değil. Evlilik iki insanın hayat enerjisinin birbirine bağlayan bilimsel bir proses. Ama bazen çiftlerden biri daha büyük ve daha farklı bir enerji taşır. Ve bu diğerine zarar verebilir. Ve bu tarz proseslerde bu enerjiyi nötralize etmek için yapılır. Böylece gerçek evlilik olduğunda bu kişinin enerjisi diğerine zarar vermek. Yani enerjiyi başka bir yere yönlendirip nötralize ediyorsun. Evet. Bu tarz ritüeller. Hı. Peki neden köpekle yapmışlar burada? Köpek bu yollardan sadece biri. Demek ki bu insanlar böyle yapmak istemiş. Bazıları ağaç ile
Bazıları çok daha başka şeyler yapıyor. Bazı insanlar hiçbir şey yapmıyor. Yani isterseniz istediğiniz yolla, inandığınız şekilde ritüeller yapabilirsiniz. Bu demek değil ki bütün Hindistan köpekleriyle. Köpeğe sordunuz mu? Yardım etmek istiyor mu? Doğru aslında değil mi? Köpeğe de sormak lazım. Ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Aynen, burada da videoda sanki Hintliler yapıyor, Hintliler evleniyor gibi olmuş. Did I get married to a dog? Sen de yaptın mı böyle bir şey? Yani şöyle bir şey. Hindistan o kadar büyük ki ve o kadar çok insan var ki herkes her şeyi başka bir şekilde yapıyor. Yani hiçbir şekilde Hintliler böyle, Hintliler şöyle ya denmiyor yani. Denemez. Çünkü mesela bazı şeyleri ben bile yaşadım. Vimel'e anlattığımda diyor ki saçmalama öyle şey mi olur? Yani o bile görmemiş, ben gördüm. Değil mi? Evet. Çünkü ben biraz farklı yerlerine de gittim Hindistan'ın. Yani böyle açıkçası bu tarz genellemeler çok fazla doğru değil. En azından videoda bahsedilirse hani bazı kesimler ya da bazıları çok daha doğru olur. Evet. Peki yukarıdan çocuk atmak? Bu çok iğrenç bir şey aslında. İlk defa burada görüyorum. Bunu Hintli arkadaşıma çok geçirirler. Devam edelim mi? Hava biraz karardı ama sonunda değil herhalde, değil mi? Ne yapalım, karanlıkta devam. Özellikle doğu bölgelerinde bir zamanlar yaygın olarak uygulanan başlık parası geleneği Hindistan'da tam tersi olarak erkek tarafına ödenmekte. Buna drahoma adı veriliyor. Hatta düğün masrafları kız tarafı tarafından karşılanıyor. Bugün neredeyse bir servete ulaşan başlık paraları yüzünden evlenemeyen kızlar var. Hatta sırf bu yüzden insanlar kız çocuk değil, kendilerine bakabilecek erkek çocuk istemekte. Son 20 yıl içinde 10 milyon kız çocuğunun hayatı kürtajla sonlandırılmış. Kürtaja maddi durumu yetmeyen yoksul kesimlerde kız çocukları doğar doğmaz hayatlarına son veriliyor. Öyle ki geçtiğimiz Hala böyle yıl şeyler oluyor. toplam 132 köyde 3 ay boyunca hiç kız çocuğu doğmadığı ortaya çıktı. Şimdi filmlerde de görüyoruz ama bu başlık parası için ne söyleyeceksin? Çünkü söyle ama bu doğru bir şey. Yani gerçekten Hindistan'da bizdeki gibi değil, tam tersi kızlar erkeklere başlık parası ödüyor. Öncelikle Tamam. bu başlık parası konsepti çok kötü bir şey. Asla katılmıyorum. Asla onaylamıyorum. Bu uygulama Hindistan'da azalıyor. Ayrıca kız çocuklar hakkında bahsettim. Burada bir durmak istiyorum. Hint kültüründe kadın her zaman daha önemliydi. Kız çocuklar doğunca kutlamalar yapılırdı. Hatta ilk regl zamanında yine kutlanırdı. Yani kızlar o kadar önemliydi. Bildiğiniz gibi bizde bir sürü tanrı var. Ve ne kadar erkek tanrı varsa o kadar kadın tanrı da var. Ve ne zaman bir kız çocuğu doğsa bu tanrıçalar inanılır ki bu tanrıçaların kendileri o eve gelmiş ve doğmuş gibi olur. Yani o kadar önemli bir olay. Peki kadına bu kadar önem verirken şimdi neden kız çocuklarını öldüren insanlar olduk? Hatta bugün çoğu yerde hala öyle kız çocukları kutlanır. Fakat bu da doğru. Bazı yerlerde bu uygulamalar var. Ama bu yerlerde bu konuyla ilgili tarihi bazı sebepler var. İşgalciler Hindistan'a geldiğinden beri çok yakıp yıktılar. Çok vahşilerdi. Ve ilk hedefleri kadınlardı. Ve bazı aileler kız çocuklarını bu barbarlardan korumak için öldürmeyi tercih etti. Yani şöyle bir şey. Barbarlar tarafından işkence uğramak yerine ölmeyi tercih ettiler. Yani bu uygulama bu tarz olaylardan sonra başladı. Bu demek değildi. Kız çocukları kötü, erkekler daha önemli. Öyle bir şey yok. Günümüzde bunu yapanlar hala bu kültürü takip ediyor. Neden yaptıklarını onlar bile bilmiyor. Ve ben buna çok karşı. Devlet de çok karşı. Bunu azaltmak için çok çalışıyor. Ve gerçekten rakamlar çok daha az aldı. Umarım tamamen biter. Dünyanın her yerinde. Nerede bir kadına eziyet ediliyorsa ve kız çocukları istemiyorsa umarım son bulur ve biz bu konu hakkında hep konuşacağız. Kesinlikle. Aslında Türkiye'de de öyle, biliyor musun? Gerçekten bazı insanlar var, kız çocukları istemiyor. Ya da benim oğlum oldu diye hava atan çok insan gördüm. Disgusting. Neyse, yine derin konulara girdik. Devam edelim. En çok şaşırtan gelenekse sati geleneği adı verilen eşi vefat eden Duydum ben bunu. kadınların kendilerini kocalarının yanan ateşlerine atarak hayatlarına son vermeleri. Aslında baskılarla bunu yapmaya mecbur bırakılmaları. Mecbur mu? Çünkü inanışın temelinde
Yalan. Bir dakika, bunu ben de biliyorum. Sati bu değil. Değil mi? Anlatmak ister misin? Bir kere sati bu değil. Yani kocası olunca neden kadına da ateşe atsınlar? Ve mecburi. Ve mecbur. Böyle bir şey yok. Sati gerçekten böyle bir şey değil. Bir tane film var, Padmavat diye. Aşağıya ismini yazabilirim. Onu mutlaka izleyin çünkü orada sati geleneğinin gerçek anlamıyla ve gerçek tarihsel bir hikayeyle anlatıyorlar. Yine bazı işgalcilerin geldiği bir zaman ve yani tam spoiler vermeyeyim ama kadınlara yönelik belli bir saldırı olacağı zaman kadınlar bir araya gelerek kendileri isteyerek ateşe atlıyor ki başka bir devletin işgalci adamları onlara el sürmesin. Yani izzetlerini korumak için. Öyle kocası vefat etti diye zorla ateşe atılan, canlı canlı yakılan bir uygulama değil. Sati geleneği tamamen farklı amaçla yapılan bir şey. O filmi mutlaka izlemenizi öneririm bu arada, çok güzeldi. Biraz ağlamalı ama. Ve bu uygulama aslında uzun zaman önce bitti, yani şu an yapılan bir şey değil. Aslında ben de filmi izledikten sonra bayağı araştırmıştım bu konuyu, o yüzden biliyorum. Yine soru sormak isterseniz bu ve diğer konuştuğumuz şeylerle ilgili mutlaka yorumlara yazın. Onlarla ilgili ayrı özel videolar çekeriz. Çünkü konuştukça biz daha çok anlatmak istiyoruz ve eminim İmar da çok fazla konuşmak istiyor. Ama sati geleneği bu değil. Evet. Hiç kimse bir şey için zorlanmıyor Hindistan'da. Devam ediyorum. Tüm günahlarından arınıp eşleriyle beraber cennete gideceklerine inanıyorlar. Geleneği yerine getirmeyen kadınlarsa toplum tarafından dışlanıyor, tekrar evlenmeleri yasaklanıyor ve geri kalan ömrünü eğlenceden uzak, sefil bir hayat geçirerek tamamlamak zorunda bırakılıyor. Doğru mu bu? Aslında bu gelenek Dur. yıllar önce Bence buna sen de cevap verirsin. Cevap verebilirsin. Cevap verebilirsiniz. Siz mi? Büşra Hanım. Şimdi şöyle bir şey, izninle. Neden bir adam, bir kadın günahları yüzünden ölsün? Böyle bir şey Hintliler de düşünmüyor gerçekten. İmkanı yok. Biz bu konu üzerine Vimalet daha önce çok konuşmuştuk filmden sonra. Oradan biliyorum. Böyle bir inanış yok. Zaten kimse kimsenin günahı yüzünden ölmez veya kimse yakılınca günah bağışlanmaz. Böyle bir uygulama yok. Öyle. Devam ediyorum. saldırılmış. Hatta bunu uygulayan birini görüp engel olmayanlara ağır cezalar verilmekte. Ceza veriliyor mu? Fakat ülkenin Verilmiyor. kırsal kesimlerinde hala bu geleneğin uygulandığı söylenmekte. Zaten Hindistan 2018 yılındaki istatistikler sonucu dünya üzerinde kadınların yaşaması için en Bir tehlikeli dakika, ülke başka olarak bir konuya geçmeden. Ve bu uygulamayı yapmayınca cezalandırmak diye bir şey de yok. Aslında insanlar yapmak istedikleri şeylerde özgürler. Bazı kadınlar gerçekten eşlerini kaybettikten sonra belli bir yerde yaşayıp hayatları boyunca yas tutmak istiyor. Kendilerini eğlenceden ve hayattan arındırıyorlar ama bu onların tercihi. Hani kimse senin eşin öldü, seni sürgüne yolluyoruz, hiçbir şekilde seninle konuşmuyoruz. Böyle bir ceza uygulaması yok. Devam ediyorum. ortalama her 15 dakikada bir tecavüz vakasının olduğu kayıtlara geçti. Ülkede kadına şiddet, tecavüz, çocuk evlilikler gibi olaylara karşı kurulmuş 400 binin üzerinde Bunu üyesi biliyorum. bulunan Pembe Çete adında bir topluluk Aferin. var. Bu çete ellerinde sopalarla devletin onlar için yapmadığı görevi üstleniyor. İlginç geleneklerden biri. Maalesef dünyanın diğer yerlerinde de kadınlar kendi adaletleri için savaşmak zorunda kalıyor. Bu rakamlara baktığınızda çok gibi gözüküyor ama şunu unutuyoruz. Hindistan çok kalabalık. İstatistiksel olarak tabii ki daha çok gözüküyor. Her ülkede olduğu gibi Hindistan'da da kadınlar için ya da herkes için güvenli ve güvensiz yerler var. Bunları iyileştirmek için çok çalışıyoruz. Ayrıca bunları daha çok duyuyorsunuz. Çünkü biz bunlar hakkında çok konuşuyoruz. Haberleri gizlemiyoruz. Ayrıca bazen bu rakamlarda politik oyunlar da var. Yani rakamlar her zaman doğru değil. Ama biz nerede yanlış varsa her zaman konuşmayı tercih ediyoruz. Saklamıyoruz, gizlemiyoruz. O yüzden her yerde görebilirsiniz. Yani bu tarz suçlar ya da saldırılar her yerde oluyor. Maalesef bizim ülkemizde de oluyor. Ve Hintliler gibi bunlar hakkında konuşmayı tercih etmek aslında çok daha doğru. Çünkü konuşursan çözüm de bulabilirsin. Ama sakladığımız zaman ya da dışarıya gözükmesin, aman haberlerde yazmasın, rakamları değiştirelim ya da bahsetmeyelim.
O zaman sorunu ortaya çıkarmadıktan sonra çözümü nasıl bulabiliriz? Evet. Yaşadığımız yeri nasıl daha iyi yapabiliriz? Bazen biz, özellikle kadınlar, İstanbul'da da kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bir sürü kötü haberler görüyoruz. Neler oluyor Türkiye'de yani. Hani maalesef bu her yerde olan bir şey. Umarım dünya daha güzel bir yer haline gelir. Evet. Tamam.